Om Seminerleri jñānaṁ çalışın Sri Chaitanya Nishtam Stavidamyanam Upadekṣyanti Svayam Vanchakalpatarabhascha Kripasindu Patitanam Pavanilo Vaishnavyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Śrīvāsavi Gaura-Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Viddhi Gaura Chandra Radhikaya Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Yes. Ben sizin yararınızı Bhagavad verdim yanlışlıkla. Accidentally, I gave your garland back to Bhagavad. Özür diliyorum. I am apologizing for Ama this. çok sevgili Prabhu ve diğer alımlar sizin için yeni bir garland hazırladılar. Çok teşekkür ederim. Dear Paripraśnena and other montages prepared your new garland. Hare Krishna. I'm absolutely happy. Thank you. Thank you. Thank you very much. Just a second, I have a technical Okay, yeah. So, welcome to the fourth day of our seminar entitled Full Surrender, Honest Inquiry and Service, the three qualifications for receiving spiritual knowledge and bhakti. Tam kesmek, dürüst bir şekilde soru sorma ve alçak gönüllü hizmet, spiritüel bilgi ve bhakti elde etmenin 3 niteliği isimli seminerimizin 4. hoş geldiniz. Yesterday we talked about the third condition for attaining knowledge. We spoke about paripraśnena inquiry. Biz dün paripraśnena yani soru sorma üzerine 3. nitelik üzerine konuşmuştuk. No, we spoke about the second. Evet, ikinci. And today we'll speak about the third condition, which is seva. Bugün de 3. hakkında konuşacağız ki bu da seva. And we will start with a quote from Srila Prabhupada. Srila Prabhupāda'dan bir alıntıyla başlayacağız. In which Srila Prabhupada is saying, Burada Srila Prabhupada şunları söylüyor. you may have a very good spiritual master, but if you have no power to inquire, then you cannot make progress. Çok iyi bir manevi öğretmeniniz olabilir. Ama sizin soru soracak gücünüz yoksa o zaman ilerleyemezsiniz. Inquiries must be there. Mutlaka soru sorulmalı. Paripraśnena means inquiry on the point, and that inquiry should be seva. Paripraśnena o konu hakkında soru sormak demektir ve bu soru hizmet olmalıdır. So the point is that in the final end, the point of why we are asking questions is because we want to go deeper in our service, in our devotional service. Aslında neden soru soruyoruz? Çünkü biz adamla hizmetimizde daha derinlere gitmek istiyoruz. We don't inquire just to gratify our intellectual inquisitiveness. Sadece entelektüel merakımızı gidermek için soru sormuyoruz. There is a goal of inquiry. You want to be more efficient in your devotional service to Guru Krishna and Vaishnavas. Guru Krishna ve Vaishnavalara olan hizmetinizde daha etkili olmak istiyorsunuz. And Prabhupada is making a point. We see the last sentence in this quote. Prabhupada is saying, without service, your inquiry will be futile. Burada Prabhupada önemli bir noktayı söylüyor son sözünde. Hizmet olmadan sorunuzun bir meyvesi olmaz. So let's start with defining what exactly seva or service. Şimdi tam olarak seva'nın yani hizmetin ne olduğunu tanımlayalım. And again, we have a quote from Srila Prabhupada, which Srila Prabhupada is explaining. Srila Prabhupāda'nın açıkladığı bu anlatımız var şimdi. Seva means to give service to the superior, and daya means to give service to the inferior.
Seva, üstümüzdekilere verilen hizmettir. Daya da altımızda bulunan kişilere verilen hizmettir. Both are service. Her ikisi de hizmettir. The nurse is serving, Hemşire hizmet eder, the doctor is serving, doktor hizmet eder. but that is not seva. Ama seva değildir bu. So it's interesting that Prabhupada is making a difference between just common service and seva. Seva is completely another thing. Burada Prabhupada bir noktaya açıklık getiriyor. Yani genel olan hizmet bir de seva. A soldier, for example, he's serving his country when he's in the army. Ordudaki bir asker de ülkesine hizmet eder. But he's serving, because of some national motivation, because of some financial motivation, whatever. But he's not serving without any motivation. Ulusal sebeplerden olabilir ya da finansal sebeplerden olabilir. Bu şekilde hizmet ediyordur ama sebepsiz yere yapmıyor bunu. So Prabhupada is saying that's called daya. Buna daya denir. He is not obliged, but out of his compassion, he is giving service to the patient. Zorunlu değildir ama şefkatinden dolayı hastaya hizmet eder. This is called daya. Buna daya denir. And seva means to serve the superior, Seva üstteki kişilere hizmettir. just like the spiritual master. Tıpkı manevi öğretmeni olduğu gibi. Sevayā. Sevayā. Praṇipātena paripraśnena sevayā. So this is the quote. Bu da anlatılır zaten. Serving the spiritual master. Manevi öğretmene hizmet etmektir. And over the years, in the lectures of various senior Vaishnavas and also spiritual masters, I have also heard different definitions of what is exactly seva. Seva, which is different from daya. Yıllar içinde senior Vaishnavalardan ve manevi öğretmeninden duyduğum şeyler oldu. Bu seva'nın ne olduğuyla ilgili. Seva dayadan farklı bir şeydir. Sometimes we may think that we are doing seva, but maybe it's not quite seva, or at least our mood of seva is not proper mood. Bazen seva yaptığımızı düşünürüz ama bu seva değildir ya da bazen bunu yapmanın olduğumuz uygun değildir. I noted for myself different definitions. Sorry. I noted for myself, I made some notes for these different definitions of what is seva. Seva'nın ne olduğuyla ilgili kendime bazı notlar aldım. And I chose today just some of them because again, our time is limited. Zamanımız kısıtlı olduğu için bazılarını da not aldım. And we will see what's the mood behind the seva. Ve biz Seva'nın arkasındaki notun ne olduğunu göreceğiz. So what makes an activity seva or service? Bir aktivitenin sevaya da hizmet olmasını sağlayan şey nedir? And with what motivation we should do our service. Ve hizmetimizi hangi motivasyonla yapmamız gerekir? Our main motivation is to please. Bizim temel motivasyonumuz memnun etmek. So I prefer often when we are saying Vaishnava seva or service to the Vaishnavas, I rather prefer not to say to serve Vaishnavas, but to please Vaishnavas. Biz bazen Vaishnavalara hizmet etmekten bahsettiğimizde ben aslında Vaishnavalara hizmet etmek değil, Vaishnavaları memnun etmek. Who has been in a situation when your service was displeasing the Vaishnava you were trying to serve? Hizmet etmeye çalıştığımız Vaishnava'nın memnuniyetsiz olduğu hiçbir hizmetimiz oldu mu? Yeah, not many. I've been a lot of times. The intention was right, I thought, but the devotee wasn't pleased. Benim bununla ilgili deneyimlerim oldu. Aslında hizmet etme motivasyonum vardı ama hizmet ettiğim kişi memnun olmadı. And what I want to say that just physical activities in itself is not enough to please the devotee, the Vaishnava. O yüzden aslında sadece fiziksel aktivite bu Vaishnava'yı yani Adanalı memnun etmeye yeterli değildir. Seva combines two things. Seva iki şeyi içerir. The form of what we are doing. Yaptığımız şeyin formu. This is called cheshta. Buna çeşta denir. And it also implies bhava. Bhava means the mood of service, your motivation, your desire to give pleasure. Aynı zamanda baba'yı içermelidir. Yani bu sizin motivasyonunuzdur. Memnun etme arzunuzdur. You can buy a very beautiful bouquet of roses.
Çok güzel bir buket çiçek alabilirsiniz, gül alabilirsiniz. 30 roses like that. Mesela Big bouquet. böyle büyük bir buket, 30 tane gül olabilir bu. And you can bring it home Ve eve getirebilirsiniz. to your wife. Eşinize verebilirsiniz. And you can make a gesture like that. Take it. Ve al bunu diye tutabilirsiniz. These flowers will fly back to your face. Ve başlatacaklar geri gelir suratınıza. Why? Because Cheshta, the form was right, Neden? Çünkü çeşitli yani sureti formu iyidir. and the flowers were right, Güller güzeldir. but the way in which you offer them was completely wrong. Ama bunu sunma şekliniz tamamen yanlıştır. Therefore, it's important always to remember that we are serving not just to serve, we are serving to please. Yani o yüzden her zaman hatırlamak gerekir. Biz sadece hizmet etmiyoruz. Aslında biz memnun etmek istiyoruz. And let's see a few definitions of what is seva. Şimdi seva'nın birkaç tanımını görelim. We see here, first one, seva is the ego smashing process. Seva, egoyu dümdüz eden bir süreçtir. It's not easy to serve. O yüzden hizmet etmek kolay değildir. It's not easy to put yourself in a position of somebody who wants to please. Kendinizi memnun etmek istediğiniz kişinin altına koymanız gerekir. And sometimes devotees are complaining that Guru Maharaj never took me with him even for a day or two in the capacity of personal servant. Bazen adamlar şikayet eder. Guru Maharaj beni 1 veya 2 gün kişisel hizmetkar olarak tutmadığı için. Maybe the ladies don't have these opportunities to serve, especially if their spiritual master is a sannyasi. They don't have this opportunity to travel with him, to personally serve him. Genelde kadın olan adamların özellikle de bunu bir sanyasi ise onları birebir fiziksel hizmet etmesi, onları birlikte servis But etmesi. why we have this possibility? Ama bu imkanımız var. And I want to say this is absolutely not easy. Ve şunu söyleyebilirim ki bu kesinlikle kolay bir şey. You don't live for yourself during those days. O günler boyunca kendiniz için yaşamıyorsunuz. I mean, you completely live to serve that person. You live for him. Sadece o kişiye hizmet etmek için yaşarsınız, o kişi için yaşarsınız. And not many devotees are able to remain in this service for a long time. Ve uzun süre boyunca bu hizmette kalmak için birçok adama uygun değildir. Even Prabhupada had many servants. Hatta Prabhupāda'nın bile birçok hizmetkar olmuştur. It's not because Prabhupada got bored by them or got tired by them. Bu Prabhupāda'nın onlardan sıkıldığı veya yorulduğu anlamına gelmiyor. It is because after 2 weeks or 2 months they were coming to Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I'm sick and tired, I cannot do it anymore, sorry. Ve şimdi Prabhupāda'ya geliyorlardı 2 hafta veya 2 ay sonra. Prabhupāda tamamen bittim, çok And yoruldu. Prabhupada was understanding, said, okay, go to your temple and serve that, no problem. Prabhupāda tamamen bundan gidip orada hizmet ediyordu. Because you try to please, Çünkü siz memnun etmek istiyorsunuz. and don't think that you'll be glorified for your service and you'll be appreciated by the spiritual master. Sizin bu şekilde bunu yaptığınız için yüceltileceğinizi ya da manevi öğretmeninizin sizi öveceğini düşünmeyin. 80% of your time you'll be chastised. %80 zamanda azar işiteceksiniz. And Srila Prabhupada sometimes was using quite heavy words. Şimdi Prabhupada bazen gerçekten çok ağır kelimeler kullanıyordu. You fool, Aptal, you don't have brains, beyinsiz. you have cow dung instead of brains. Onun yerine içinde inek dışkısı var. And sometimes he was saying, I even don't want to lose my words in this field. Senin için kelimelerin bile harcıyorsun. Prabhupada could be angry sometimes. Bazen çok sinirleniyor. And those devotees who, Shutakirti Prabhu, Prabhupada's servant, he had this tendency that all the time when Prabhupada was chastising him, he was smiling. Şuradaki Prabhu'nun şöyle bir eğilimi vardı. Ne zaman ki Prabhupada onu azarlasa o gülümsüyordu.
küçümsemeye başlıyor. And it made Prabhupada even more angry. Ve hatta Prabhupada daha da kızıyordu. You fool, I'm chastising you, why you are smiling now? Seni aptal, sana kızıyorum, niye gülüyorsun? And Shutakirti started to smile even more. Ve daha sonra daha da çok gülümsemeye And başlıyor. Prabhupada was saying, you're useless, get out of here. İşe yaramazsın, git buradan. But I mean, it's not easy. So therefore, it's a process of ego smashing. To be a servant, you have to get namaha. You have to get rid of your ego. O yüzden bu egoyu dümdüz eden, ezip geçen bir süreçtir. Yani sizin namaha olmanız lazım, egoyu bırakmanız gerekiyor. What is ego in essence? Ve özünde ego nedir? It's the mood that I'm independent. Bu ben bağımlıyım. Therefore, it's the ego smashing process because this mode of independence is uprooted. Niye egoyu dümdüz eden bir süreçtir? Çünkü sizin bağımsızlığınızı elinizden alır. We may be the last fool, Belki de en son aptal biz olabiliriz. but we are independent and we are proud by that. Ama sonuçta özgürüzdür ve bundan gurur duyarız. Therefore, independence is the worst enemy of a servant. O yüzden bir hizmetkarın en büyük düşmanı bağımsızlıktır. If you want to be independent, remain at home. Don't go and serve because you'll be chastised. It will be very painful. Eğer bağımsız olmak istiyorsanız evinizde kalın çünkü yoksa bayağı bir azar işiteceksiniz. But if you want to please, you'll understand that you are doing mistakes. You correct it and you go on with your service. Ama eğer hizmet ediyorsanız hata yapacaksınızdır ve sonra onları düzeltip devam edeceksiniz. Another definition that I often heard from Niranjana Swami is that seva is a burden of love. Niranjana Swami'den sıklıkla duyduğum diğer bir tanımda seva aşkın yüküdür. It's not a piece of cake of love. It's nothing. No, it's not a candy of love. O bir aşk şekeri veya bir parça aşk pastası değildir. It's a burden. It will put pressure on you. Yani o bir yüktür. O yüzden sizin üstünüze baskı yapar. But you continue month after month, year after year. You continue to do this burden because why? Because you love the person you are serving. Ama siz aylar boyunca, yıllar boyunca buna devam edersiniz. Neden bu yükü çalışırsınız? Çünkü o kişiyi seviyorsunuz. Seva is also the source of grace. Seva aynı zamanda bir zerafetin kaynağıdır. We offer service and we get kripa. Biz seva sunarız ve kripa alırız. Guru kripa kevalam. Every success that we have in our spiritual life is the consequence of Guru's kripa. Spiritüel hayatımızdaki tüm başarının sebebi Guru'nun kripasıdır. Seva is the only vehicle by which we can assimilate transcendental knowledge. Seva bizim transandantal bilgiyi asimile edebileceğimiz tek araçtır. Now, we can offer pranipāt. We can surrender to the spiritual master. Biz paripraśnena yani Guru'muza teslim olabiliriz. We can put questions. Soru sorabiliriz. We can inquire and receive some answers, very deep, profound answers. Belki sorular sorabiliriz ve oldukça derin cevaplar alabiliriz. And if you are not paying for those answers with your seva, those answers, two things may happen with those answers. Eğer siz bu aldığınız cevapların karşılığını ödemiyorsanız hizmet ederek iki şey olur. First thing, it's often happening, it just remains theoretical knowledge. Bu sizin için sadece teorik bir bilgi olarak kalır. And the second thing is even worse. Ve ikincisi de hatta daha kötüsü. The knowledge you received may become distorted. Aldığınız bilgi bozulmaya başlar. Therefore, only first two processes without seva doesn't work. O yüzden seva olmadan ilk iki proses çalışmaz. You have to surrender, you have to put questions, you have to receive knowledge. Teslim olmanız gerekir, soru sormanız gerekir. By serving the spiritual master, you transform the knowledge you received from him into vijnānaṁ, realized knowledge. Ve hizmet etmeniz gerekir ve hizmet ederek aldığınız bilgiyi bilgiye dönüştürürsünüz. Seva is not just an activity, work, or a duty, it's a conscious attempt to please the object of our affection. Seva sadece bir aktivite, iş ya da görev değildir. O sevginizin objesini memnun etme arzusuyla ilgili bilinçli bir durumdur. We already spoke about this to some degree.
Bununla ilgili bir miktar konuştuk. I saw once in Vrindavan in a temple. Bir keresinde Vrindavan'da bir tapınakta şunu gördüm. There was a mechanism Bir mekanizma vardı. which simultaneously was playing on a gong, on karatalas and on a drum. Aynı zamanda hem davullar hem bir gong hem de karatallar çalıyordu. And all the time when the pujari started to do his puja, Ne zaman pujari pujasına başlasa he just turned on that mechanism o mekanizmayı çeviriyordu. and it was ding dong, ding dong, ding dong, boom boom, ding dong, boom boom, you know, and the sounds, typical sounds for Vrindavan. Ve Vrindavan için çok tipik olan bu sesler çıkmaya başladı. Prabhupada was completely against that. Prabhupada tamamen buna karşıydı. He said that during kirtans we have to sing Hare Krishna. Çünkü kirtan sırasında bizim Krishna mantrasını söylememiz gerekiyor. So, what is the difference between seva and a mechanism? O yüzden seva ile mekanizma arasındaki fark nedir? Mechanism doesn't have consciousness to please. Mekanizmanın memnun etmekle ilgili bir bilinci yoktur. He's just doing automatically. O sadece otomatik olarak yapar. But what means seva? Be attentive. Ama lütfen dikkat edin. Seva means nedir? to do the right thing in the right way Seva doğru şeyi doğru zamanda yapmak. with attachment. Bir passion. Attachment. Attachment. Bağlılıkla. You have to be attached to your spiritual master, and then whatever you are doing, even if you are doing mistakes, he understands. He's attached to me, he's done mistakes, I'm chastising him, but I'm chastising also because I'm attached and love him, and this is my responsibility. Eğer bir hata yaparsanız ve manevi öğretmeninize bağlıysanız o bunu anlar. Siz hata yaptığınızda size kızar. Ama bunu, o da size bağlı çünkü size kızması onun aslında görebilir. So to the degree we are attached to the spiritual master when we are serving it, to that degree we can call it devotional service to the spiritual master. Bu hizmeti yaparken manevi öğretmenimize ne kadar bağlıysak o derece yaptığımız hizmete bir adamla hizmet ederiz. And the last definition is that sevayā is an external manifestation of our internal love. Ve sevanın son tanımı da içimizdeki sevginin dışsal manifestasyonudur. Zahir bir seva. As you know, love is confirmed by deeds, not by words. Bildiğiniz gibi aşk kelimelerle değil, hareketlerle, aksiyonlarla ortaya A husband can come home after work. Diyelim ki bir koca işten sonra eve gelir. He can put his legs on the table. Ayaklarını bir masaya koyar. He takes his phone Telefonunu alır. and he's watching some football or some, I don't know, so YouTube trash. YouTube'daki çöplükleri izlemeye başlar. And his wife is saying, you know, can you go and throw the garbage? Ve eşi de der ki lütfen çöpleri atabilir misin? If he's saying, you know, I love you so much that I'm paralyzed, you know, I just cannot do anything. O size dersek seni o kadar çok seviyorum ki sanki paralize oldum, hiçbir şey yapamıyorum. Can you go and take the kid from the kindergarten? Anaokulundan çocukları alabilir misin acaba Sorry, dersin? I love you so much that I even cannot do it. Seni o kadar çok seviyorum ki bunu yapamam. Can you clean the house? Evi temizleyebilir misin? Can at least don't throw your socks everywhere, you know, put them in the right place. Sen çorapların her yere atmaktan onları doğru yere koy. Those who are not married, this is waiting for you. Bildiğiniz sizi bekliyor. And he's saying, honey, I love you so much, but I cannot even my socks, I cannot put them in the right place. Seni o kadar çok seviyorum ki tatlım çoraplarını doğru yere So koyamıyorum. the woman immediately understands this is not love, this is some attention. Evet, kadın hemen anlar aslında bu bir sevgi değildir. Bu sadece bir öyleymiş gibi yapmak. Love should be confirmed by deeds. O yüzden aşkın mutlaka hareketlerle onaylanıyor olması lazım. Sometimes men they think I'm doing big deeds, big activity. Bazı erkekler der ki ben çok büyük I şeyler don't pay attention to details. The socks are just details. This is not important. ve derler ki yani o çoraplar sadece bir detay, önemli değil. I'm thinking strategically. Ben çok stratejik düşünüyorum. You may think thousands of times strategically, you know, but the woman is thinking in another way. For her, if you take away your socks and you clean after you, it means love. Eğer
Siz bir şekilde binlerce kez strateji düşünebilirsiniz ama bundan farklı düşünün. Siz o çorapları kaldırırsanız bu sizin sevdiğinizi gösterir. What to say about giving her gifts and saying her kind words and so on. And all the time when she's buying another new beautiful sari, you have to say this is a really beautiful sari. Otherwise you get in trouble. Ve tabii ki ona hediyeler vermek ya da güzel bazı şeyler söylemekten bahsetmiyorum ki. Her zaman yeni sarı aldığınızda tabii ki onun çok güzel bir sarı olduğunu söylemek. So başınız belaya girer. your love should be confirmed. O yüzden aşkınızın mutlaka onaylanması gerekiyor. By big deeds and by small deeds, by small gestures. Küçük veya büyük hareketlerle veya küçük mimiklerle, jestlerle. You remember Shuddhakirti Prabhu once, he saw how devotees were loving Srila Prabhupada and they were expressing their love by glorifying Srila Prabhupada, by doing a lot of services, by bringing big results. Shuddhakirti Prabhu şöyle anlatıyordu, adamlar Srila Prabhupa'yı çok seviyorlardı ve bunu büyük, onu yüceltiyorlardı ve bunu hizmetleriyle yapıyorlardı, büyük sonuçlar elde ederek yapıyorlardı. But he felt that he is doing nothing for Srila Prabhupada. He is just assisting him, sometimes massaging him. But other devotees, they are doing great things for Srila Prabhupada. Ama Shuddhakirti Prabhu kendini bu kadar büyük bir şeyler yapmıyormuş gibi hissediyordu. Ona asistanlık yapıyordu, bazen masaj yapıyordu sadece. And once he told Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, are you pleased with the service that I am doing? Do you consider that I love you? Bir keresinde Srila Prabhupa'ya şöyle söyledi, benim hizmetlerim sizi memnun ediyor mu, sizi sevdiğini düşünüyor musunuz? And Prabhupada did not reply anything to that. Ve Srila Prabhupada hiçbir şey söylemedi buna. Sometimes Prabhupada was just keeping quiet. Bazen Prabhupada sadece sessiz kalırdı. And after a few days, Prabhupada told him, Birkaç gün sonra Prabhupada ona şunları söyledi. during the massaging time, Masaj yapıldığı sırada. he called Shuddhakirti Prabhu, he calls him Shruta. Shuddhakirti Prabhu'yu çağırdı, Shruta'yla. He said, hey Shruta, Shruta dedi. do you like to serve me? Bana hizmet etmeyi seviyor musun dedi. And Shuddhakirti said, yes, of course, Srila Prabhupada. I mean, this is my life and soul. Shuddhakirti Prabhu'da tabii ki Prabhupada, bu benim yaşamım ve ruhum. Then Prabhupada made a pause and said, this is love. Ve Srila Prabhupada durdu ve şöyle dedi, evet bu aşk, sevgi. Love doesn't necessarily means to do big things. Sevgi her zaman büyük şeyler yapmak demek değildir. A mother who is taking care about her child, Çocuğuna bakan bir anne, she's loving Krishna because she wants to grow his child in Krishna consciousness. Krishna'yı seviyordu çünkü çocuğunu Krishna bilinçle yetiştirmek istiyordu. Somebody who is bringing just a few flowers for the altar, this is love. Altara sadece birkaç çiçek getiren kişi de seviyordu. Bu da sevgi. Those devotees who are cleaning, serving prasadam, cooking prasadam these days, this was their love to their spiritual master. Temizlik yapan, prasadam dağıtan kişiler manevi öğretmenlerini seviyordu. Bu da sevgidir. And we should not think that love means just big, great things. Sevginin her zaman büyük, harika şeyler olduğunu düşünmemeliyiz. When we are stable in our services, this is love. Eğer biz hizmetimizde stabilsek bu sevgidir. Month after month, year after year, we are stable. This is love. Aylar boyunca, yıllar geçtikçe stabilsek bu sevgidir. Now, there are different types of sevas. Ve farklı seva çeşitleri vardır. We have, you may name them. We have Krishna seva, Vaishnava seva. What kind of sevas do we have? Şimdi siz söyleyin. Krishna seva var, Vaishnava seva var. What kinds of other sevas do we have? Guru seva, yes. Guru seva var. Shastra seva, okay. Shastra seva var. Vaishnava seva. Vaishnava seva. Go seva, very important. What kind of rules? Yes. Prasada seva. Yes. Prasada seva. We have also Dhamma seva. Yes. Dhamma seva. Dhamma. Dhamma seva. Dhamma seva. Nama seva, of course, but we have Dhamma seva. Yes. Dhamma seva. We have those who have been in India. You heard Vrichabasi seva. Hindistan'da olanlar duymuştum. Vrichabasi seva.
Also we have monkey seva, monkey seva. So these things are sevas, sure. Bunlar sevadır, evet, kesin. But let's speak about seva in the relationship with the spiritual master, about seva to the spiritual master. Şimdi spiritüel öğretmenle ilgili olan, onunla ilişkili olan sevadan. Let's speak in the context of praṇipātena, paripraśnena, sevayā. Bu paripraśnena seva konusuna gelelim, şimdi konsepte gelelim. In Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami, he is making a very interesting point about Guru Seva. Jiva Goswami Bhakti Sandarbha'sında bu seva ile ilgili çok önemli, ilginç bir noktaya değinmiştir. And Chandramala, I know this is a little bit long quote, but you have to do it. It's important to translate it, so let's go on. Although all worship reach perfection by surrendering to the Lord, still someone who desires a special perfection, visheshata, will always particularly serve and worship the lotus feet of his Guru. Her ne kadar tüm ibadetler Rabb'e teslim olmakla mükemmelliğine ulaşsa da yine de bazıları özel bir mükemmellik yani bir şey şata isteyenler her zaman özel bir hizmet ve ibadet yaparlar. Bunların lotus ayaklarına. It is either the Guru who teaches him the holy scriptures about the personality of Godhead, Shiksha, or the Guru Diksha who initiate him in the sacred mantras of the personality of Godhead. Bu ya kutsal metin, Rabb'in şahsı hakkındaki kutsal metinleri anlatan Guru yani Şikşa Guru ya da onu Rabb'in şahsının mantralarının, kutsal mantralarına inisiye eden kişi olan Diksha Guru şeklindedir. Yani bu ikisinden birine ibadet eder. And on the basis of this statement, our previous acharyas comments that there are two types of seva. Burada açarsanız bu ifadeden yola çıkarak iki çeşit seva olduğundan bahsediyor. So we have sadharana seva, vishesha seva. Bir tanesi sadharana seva, bir de visheshata seva. What is sadharana seva? Sadharana seva nedir? Sadharana seva means ordinary devotional service. Sadharana seva sıradan bir adamın hizmetidir. When hearing, chanting, remembering the Lord's glory becomes the primary practice. Ne zaman ki duyma, zikretme ve Rabb'in yüceliklerini hatırlama temel pratik haline gelirse, primary in Sanskrit means angi. Sanskrit dilinde angi temel demektir. And Guru Seva remains just another amongst those 64 elements of Vaidhi Sadhana Bhakti. Ve Guru Seva da Vaidhi Sadhana Bhakti'nin 64 elementinden sadece bir tanesi olarak kalırsa. In other words, the mood is that I have to chant my rounds, I have to worship my deities. Yani mod şu şekildedir, tutarını yapmam lazım, değişle ibadet etmem. And if I'll have some time, I'll also think about Guru Seva. Eğer zamanım kalırsa biraz da Guru Seva hakkında düşüneceğim. My sadhana is more important to Guru Seva. Benim sadhanam Guru Seva'dan daha önemli. My rounds, my reading, my worshipping are more important than personal service that I can offer to the spiritual master. Manevi öğretmene şahsen verebileceğim, sunabileceğim hizmettense benim sadhanam, kendi okumalarım çok daha önemli. And it's not that this is a bad attitude. Bu kötü bir tavır değildir. It's just not the perfect attitude of a disciple. Bu aslında bir öğrencinin sahip olacağı en mükemmel tavır değildir zaten. When a disciple is more mature, öğrenci ne kadar olgun hale gelirse, he's coming to the second level of service. İkinci seviye hizmete gelir. And at least I remember in the beginning of my Krishna consciousness, and this was the focus: do your rounds, do your sadhana. If you have some time, you can serve also Prabhupada's mission. You can go to book distribution, do something for Srila Prabhupada. But the primary thing is my sadhana. Ben kendi Krishna bilincinin ilk yıllarını hatırlıyorum. O zaman en önemli şey kendi turlarını yapmak, kendi sadhananı yapmaktı. Eğer vaktin kalırsa da işte Prabhupada'nın misyonuyla ilgili bir şeyler yapabilirsin, dışarı çıkabilirsin. But in time devotees should advance to the second level.
Ama zamanla öğrenci seviyesine iyice yükseldikçe to the second type of service, which is called Vishesha Seva. İkinci tip servis olan Vishesha Seva ortaya çıkar. Vishesha means special service. Vishesha özel hizmet demektir. Is the case when Guru himself becomes the main object of worship of your meditation. Burada Guru sizin meditasyonunuzun ana objesi haline gelir. It becomes the angiri, which means the primary practice. O sizin temel pratiğiniz olur, yani angi olur. While the other processes such as Shravanam, Kirtana, Vishnu, Smaranam, they become the secondary practice in comparison to your Guru Seva. Guru Seva'ya kıyaslanacak olursa duymak, zikretmek ve hatırlamak ikinci proses haline gelir. And a devotee in this mode is called Vishesha Guru Sevaka. Bu öğrencinin sahip olduğunda Vishesha Seva deniyor. He is also practicing his sadhana, Tabii ki o da kendi sadhanasını his or pratikliyor. her sadhana. Yes. But he's not doing it for his benefit. Ama bunu kendi yararına yapmıyor. He's not concerned about only that, yes, sadhana should be my main thing that I'm doing in life. Yani şöyle düşünüyor, evet sadhana benim hayatımdaki en temel, en önemli şey. He's doing his rounds. He's studying Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, he's worshipping the deity. Turlarını yapıyor, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita çalışıyor, deitlerine ibadet ediyor. In order to obtain purity and strength, Bu şekilde saflık ve güç elde etmek istiyor. to serve his spiritual master. Gurusuna hizmet edebilmek için. So sadhana becomes a means in service in Guru Seva. Bu şekilde sadhana gurusuna hizmet etmek için, Guru Seva için bir araç haline geliyor. And such disciples, they have the mode which is called Guru Karanam. Bu öğrencilerin şöyle bir modu vardır, Guru Karanam. And Guru Karanam means total obedience to the spiritual master. Manevi öğretmene tamamen teslim olmaktır. I will practice exactly as he said, Ben onun tam olarak söylediği şekilde hizmet edeceğim. exactly as he taught me. Özellikle bana söylediği şekilde. I will not invent anything. Hiçbir şey icat etmeyeceğim. And Guru Karanam is the opposite of another quality which is called Svatantra, which means independence. Guru Karanam da Svatantra'nın yani bağımsızlığın tam tersidir. Independence, disobedience is also Svatantra. Right? Nobody's property. Yes, I received initiation and passive and depressive, but I'm not into personality cult, into worshipping someone. I'm doing my own thing. Burada kişi şöyle düşünebilir, yani ben bağımsızlığım itaat etmek zorunda değilim, tamam evet inisiyasyon aldım ama ben kimsenin bir malı gibi değilim, ben sadece kendi işlerimi yapacağım. And I would say that this Svatantra is the worst quality of a disciple. Ve bir öğrencinin sahip olabileceği en kötü nitelik de bu Svatantra'dır. Maybe some examples come to your mind about disciples in the mode of Svatantra, independence, disobedience. Belki itaatkar olmayan Svatantra moduna sahip olan bazı öğrenci örnekleri aklınıza geliyor olabilir. Any ideas? Fikri olan var mı? Have you heard about Ekalavya? Ekalavya aslında duydunuz mu? I'll not tell the story now, Şimdi size bu hikayeyi anlatmayacağım. but he kind of like considered himself a disciple of Dronacharya, Dronacharya'nın öğrencisi olduğunu düşünüyordu kendisini. but he was exploiting his relationship with Dronacharya. Ama Dronacharya ile ilişkisi biraz da sömürüyordu. He was using Dronacharya to attain his own goals. Dronacharya'yı kullanarak kendi hedeflerine ulaşmaya And this is çalışıyordu. the classical example of this Svatantra of disobedience. Bu icaatkar olmamanın yani Svatantra'nın çok klasik bir örneğidir. Duryodhana was the same. Mesela Duryodhana da aynı şekilde. Duryodhana was the disciple of Balarama in the mace, what is it called, mace, in the art of fighting this mace. Duryodhana da Balaram'ın öğrencisiydi yüz kullanma konusunda. But you remember those three levels of respect? Hatırlıyor musunuz saygının 3 seviyesini? Anybody remembers? Everyone remembers, I know, but anybody else?
Yes, we have Riti, Evet, 3 seviye vardır. Riti, formal. Ciddi olan, formal olan. We have Niti, Niti, which means this is the custom, culture. bu bir kültür, alışkanlık bu şekilde. And the last one is Riti. Riti, because of love. Üçüncüsü de en sonuncusu da Riti, sevgiden dolayı. Duryodhana was on the level of Riti, yes. Duryodhana was on which level was? Duryodhana hangi seviyedeydi? Formal. Birinci Yes. seviye. Riti, I mean, he even not Niti, he was on the Riti. I mean, he had hate inside of himself towards Bhishmadev, for example. But formally, he kind of like offered his respect and obedience. O Riti seviyesinde bile değildir, Riti seviyesindeydi. Yani formal bir şekilde hürmetlerini sunuyordu. Mesela Bhishmadev'den nefret ediyordu ama yine de formal olarak ona hürmet ediyordu. So externally he accepted Guru Ashraya, he accepted the shelter of a spiritual master, but internally, inwardly, he maintained his mode of independence. Dışsal olarak bunu kabul edebiliriz ama içsel olarak bağımsızlığı koruyor olabiliriz. And these days, this mode also can manifest in our devotional life. Ve bu günümüzde de adamlı hayatımızda kendini gösterebilir. I'll sing kirtan the way I like, Sevdiğim şekilde, istediğim gibi kirtan yaptıracağım. in a rap style, Mesela rapçi gibi, during Dharati. alet sırasında. I mean, you can sing a rap kirtan at your home, no problem with that. Yani evinizde rap gibi kirtan yapabilirsiniz. But during Dharati, there is a raga that you have to follow. Ama alet sırasında takip etmesi gereken bir raga var. I will study those books that I want. Bu istediğim kitapları çalışacağız. And I will start with some Raganuga Shastras. Ve özellikle de Raganuga Shastralardan I başlayacağız. hardly read Bhagavad Gita, but I will read about Radha Krishna pastimes. Bhagavad Gita'yı okudum, şimdi Radha Krishna'nın keyifli meşgalelerini okudum. I will do puja to whoever I want. Kime istiyorsam ona puja yapacağım. It may be Shiva, it may be Ganesh, it may be Durga on my altar beside Krishna, no problem. Krishna'nın yanında belki Ganesh olacak, belki Durga olacak, problem. Because I feel it. Çünkü ben öyle hissediyorum. Or I will associate with any sadhus in Vrindavana. Ya da Vrindavan'daki istediğim herhangi bir sadhuyla birlikte kuracağım. Prabhupada was very concerned when devotees were visiting Radha. Prabhupada was asking why they went to Radha, to whom they were associated. Prabhupada was really concerned, protective. Prabhupada gerçekten bu konuda endişeleniyordu, çok koruyucuydu. Adamlar özellikle Radha Kurum'a gittiklerinde, yani oraya gidip ne yapacaklar, kiminle birlikte yapacaklar diye endişeleniyordu. Or nowadays we have another thing. Şimdilerde Radha Kurum'umuz var. I can see that devotees here in Turkey, they are very cultural. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki adamlar oldukça kültürlü. And they're wearing saris, very beautiful dhotis. Güzel, sarıdan güzel dotlar giyiyorlar. The way Srila Prabhupada expected from his followers. Yani Srila Prabhupāda'nın takipçilerinden beklediği gibi. But sometimes we can see in Vrindavan that men devotees, Ama Vrindavan'da birçok adananın they are wearing, now they have green dhotis, red dhotis. yeşil, kırmızı dotlar giydiğini They görüyoruz. look really like it's like Christmas time in Vrindavan. Sanki Vrindavan'da yılbaşı zamanı gibi görünüyorlar. And they put these black tilaks. Ve bir de bu siyah tileri sürüyorlar. And okay, you can do it in Vrindavan to some degree. Vrindavan'da bir dereceye kadar bir şeyler yapabilirsiniz But böyle. when you come to preach in the West, those black tilaks, I don't know, I'm not sure. Ama bu öteye geldiğinizde öğretiyi yayacaksanız siyah tilerden emin değilim. Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati introduced our white tilak, this yellow tilak from Ganga. Ve Bhaktisiddhanta Saraswati bu sarımsı olan bu The shape and the color of your tilak is speaking about the sampradaya you belong. Bu
yaptığınız tilan şekli ve rengi sizin hangi sampradaya ait olduğunuzu gösteriyor. But devotees are very casual about it. What's the problem to wear red tilak, black tilak? What's the problem? Ama bu konuda adananlar biraz kaygısızlar. Yani ne fark eder ki kırmızı olmuş, siyah olmuş. But such attitude was unthinkable in the Vedic times. Ama Vedik zamanlarda bu tarz bir tavır kesinlikle düşünülemez. You can wear either 3 strings of kantimala or 5, from 3 to 5. Ya siz ya 3 ya 5 tane, 5 sıralı kantimala. Prabhupada introduced 3 strings of kantimalas. Ve Prabhupada da üçlüyü bize tanıdı. They means Ganga, Yamuna, Saraswati. Bunlar da Ganga, Yamuna ve Saraswati anlamına geliyor. They means Manda, Vidya, Prayojna. They means different things. Farklı anlamları var. Samanda, Abiye, Prayojna da oluyor. But sometimes devotees they are in Svatantra mode, independent mode. They initiated devotees. They can wear just one string of kantimala. Ama Svatantra modunda olan adamlar inisiyasyon aldıktan sonra da tek. Twice initiated many devotees may not wear the Brahmana thread. Bazen ikinci inisiyasyonu almış olanlar Brahmana ipini takmıyorlar. And things like that. I mean, sometimes because of our jobs, yes, we can hide our kantimala. I understand that. Evet, bazen işimiz gereği kantimalayı saklamak zorunda olabiliriz. But if you are ashamed, to show that you have a kantimala, this is just speaking about your mood of Svatantra. Ama sadece buna utandığınız için eğer saklıyorsanız sizin Svatantra olduğunuzu gösteriyor. Okay, let's go back to Vishesha Sevaka, so to those who are making the priority, Guru Seva as their priority. Hadi şimdi Vishesha Seva'ya dönelim. Onlar guruların Guru Seva'yı birinci tane getirmiş olan kişilerdir. Here's the satisfaction of the Guru is the main goal of his practice. Bu kişinin pratiğinde Guru'nun memnuniyeti ana öğedir. Such a disciple is known as Vaishishta Lipsa. Just a second. Yeah, I forgot to change the slide. I'm sorry. I'm a little bit dizzy and tired, but we will make it. So this is the slide where we can see the different descriptions of what means Vishesha Guru Seva. Burada Vishesha Seva'ya ilgili slide görüyoruz. İşte tanımlamaları görüyoruz. We see about the Svatantra, Guru Karana there. Bu Svatantra'yı görüyoruz. Anyway, I did not include this Vaishishta Lipsa term. It's called Vaishishta Lipsa, which means the recipient of special mercy from the Guru. Guru'dan özel bir merhamet alma tanımını eklemedim buraya. We saw this morning in the case of Begambari Mataji. Peygamber olayını görmüştük. This was special mercy. Bu özel merhametti. Why Guru Maharaj is doing this to her and not to others? Neden Guru Maharaj bunu ona yapıyor? Because Prana Alkadiya Vacha, she is completely dedicated in the service of her Guru. Tamamından Guru'suna hizmete adanmış durumda. And therefore she is the object of special mercy. O yüzden de özel bir merhametin objesi. And as I said these days, we advance because of the mercy. Ve biz Guru'nun merhameti sayesinde ilerleriz. And it's interesting also that the Lord Himself is showering more mercy about those devotees who try to serve His representatives than to those who try to serve Him directly. Ve Rab'da aynı zamanda kendi temsilcisine hizmet etmek isteyen kişilere özel bir merhamet yağdırır. Direkt olarak kendisine hizmet edenlerdense. And in this connection, Jiva Goswami quotes a verse from Padma Purana that we can see in the bottom. Alt tarafta da Jiva Goswami'nin Padma Purana'dan yaptığı bir alıntıyı görüyoruz. Surely Lord Hari will reveal Himself to me if I'm even more devoted to my Guru than to Him. Elbette ki Hari kendisini bana gösterecektir eğer ben ondan daha çok Guru'ma adanmış olursam. These are the words of Devahuti in Padma Purana. Bu Padma Purana'daki Devavuti'nin sözleri. And I'll finish our talk today. How much time we have? 12, 13 minutes. Okay. Please, in 12 minutes, bring your card down, okay? This will be a sign for me.
The classical example of this kind of disciple who was dedicated in the service of his Guru, Vishesha Guru Seva. Vishesha Guru Seva yani Guru hizmete adanmış olan bir öğrenci. Was Satyakama. Satyakama'dır. His story is described in Jabala Upanishad. Jabala Upanishad'da bu kişinin hikayesi anlatılıyor. And also in Chandogya Upanishad. Ve Chandogya Upanishad'da da anlatılıyor. We can see here a picture of. Burada bir resim görüyoruz. So Satyakama, he was a boy. Satyakama bir çocuktu. 7-8 years old. 7-8 yaşlarındaydı. He had no father. Babası yoktu. And as a result, he had no education. Bu yüzden de bir eğitim alamamıştı. But he had an inclination towards spiritual life and towards education. Therefore, he approached Haridrumata Gautama sage. We can see on the first picture here. İlk resimde gördüğümüz Gurusuna yaklaştık. Çünkü eğitim almaya ve spiritüel hayatta eğilimi vardı. And he said, "Dear Gurudev, I would like to live in your group together with you. And can you please educate me into knowledge?" Ve Gurusuna yaklaşarak dedi ki, lütfen sizin grubunuzda yaşamak istiyorum sizinle birlikte. Lütfen beni eğitir misiniz? And sage Haridrumata Gautama asked him, "Dear boy, to which Gotra you belong?" Ve bu Aziz de dedi ki, sevgili oğlum hangi Gotra'ya aitsin? In other words, to which lineage you are belonging? To Brahmanas, to Kshatriyas, to Shudras? Yani sen hangisine aitsin? Vaishya mısın, Brahmana mısın, Shudra mısın diye sordu. And Satyakama said, "I do not know." Satyakama da dedi ki, bilmiyorum. And then Haridrumata Gautama said, "Go and ask your mother." O da dedi ki, git o zaman annene sor. He went to his mother and he said, Ve annesine gitti ve dedi ki, "Oh mother, I would like to live as a brahmachari in Haridrumata Gautama's Maharaja's ashram, but he's asking me who is my father. Can you tell me please?" ve o da dedi ki, ben Guru'nun aşramında yaşamak istiyorum ama bana dedi ki, sen hangi aşrama aitsin? Lütfen bunu bana söyler misin? And his mother Jabala replied. Ve Japala da, annesi de şöyle cevap verdi. In Sanskrit, Jabala means a simple lady who takes care about sheep, goats. Japala Sanskrit dilinde keçilere, koyunlara bakan basit bir kadın demektir. And she said, "Son, I do not know to which dynasty you belong." O da dedi ki, oğlum ben senin hangi aileye ait olduğunu bilmiyorum. When I was young, I was serving in the houses of different men. Ben farklı insanların evinde çalışmıştım gençken. And in one of such houses, I gave birth to you. Ve bu evlerden bir tanesini seni doğurdum. I had no idea who is your father and to which dynasty you belong. O yüzden senin babanın kim olduğunu bilmiyorum, hangi aileye ait olduğunu bilmiyorum. But anyway, my name is Jabala, so tell your guru that you are the son of Jabala. You are Satyakama, the son of Jabala. That's it. O yüzden ilk burada de ki, benim adım Satyakama, ben Japala'nın adıyım. So the boy came to his guru's ashram, to Haridrumata sage. Ve daha sonra bu oğlan da Gurusunun aşramına geldi. And he said, "Gurudev, I asked my mother and she answered me." O da dedi ki, ben Gurudev'e, ben anneme sordum, o da bana böyle cevap verdi. When she was young, she had many men she did not know from which I was born. O gençken birçok erkek olmuş hayatında, o yüzden kimden doğduğunu bilmiyor. So I am just Satyakama, the son of Jabala. O yüzden ben sadece Satyakama'yım, Japala'nın oğlu. And when Haridrumata sage heard these words, Bu Gurusu'da bu cümleleri duyunca he was very, very pleased. çok memnun olmuş. He said, "Only a Brahmana can be so truthful like you. Sadece bir Brahmana senin kadar dürüst olabilir. Therefore, I can detect by your quality of truthfulness that certainly you are born from a Brahmana father." O yüzden senin bu niteliğinden, yani dürüstlük niteliğinden kesinlikle senin babanın bir Brahman olduğunu söyleyebilirim. So, son, Oğlum, that Vignartham Guru Magabigache, go and bring some firewoods and I'll start your education. Git 5 tane odun getir, senin eğitimine başlayacağım. Never deviate from truth.
Ve gerçekten hiçbir zaman sapmıyor. Usually devotees know this, the first part of this story till that moment. Yes, you heard it. Genelde anlatanlar hikayenin buraya kadar da kısmını bilirler değil mi? There is the second part, which is, in my opinion, is even more important. Ama aslında bu hikayenin bir de ikinci bölümü var ki bana göre daha önemli. Haridurmata, Sage Haridurmata decided to initiate Satyakama. Haridurmata öğrencisini inisiye etti. Satya means truth, Kama means seeker, one who wants it. Satya gerçek demektir, Kama da bunu arayan demektir. So, seeing his qualities, he gave him initiation. Ve onun niteliklerini düşünerek ona inisiyasyon verdi. And after the initiation, he decided to engage his disciple, Guru Seva. Ve onu inisiyasyondan sonra Guru Seva ile meşgul etti. Guru Padashrayas Tasmat Krishna Dikshayati Shikshanam Vishwan Bena Guru Seva Sadhuvatmanavartanam. This is the prescription of Rupa Goswami. It's a description of the past that we are following. Bu Rupa Goswami'nin takip edeceğimiz yolun tanımı olarak söylediği kıtadır. Everything starts with what? With Guru Padashraya. We accept the shelter of the spiritual master. Her şey Guru Padashraya, yani Guru'nun buraya teslim olarak başlar. Then Krishna Dikshayati Shikshanam, we get initiation into mantra. Sonra mantraya inisiyasyon alırız. But it's not enough. Ama bu yeterli değildir. Vishwambena Guru Seva, we have to do menial service to the Guru. O yüzden buraya hizmet etmemiz gerekir. And also don't make a personality cult of him. Ve tabii ki onun şahsıyla ilgili bir kült de yaratmamamız gerekir. Sadhuvatmanavartanam, you have to offer respects to other sadhus also. Diğer sadhulara da hizmet etmeniz gerekir. So he decided to engage his disciple in some menial service. Bazı hizmetler yapmasını And Sage Gautama, he had a herd of cows, many of which were sick and weak. Ve birçok ineğin hasta olduğunu öğrendi bu aziz. And he selected 400 weakest cows and gave them to Satyakama by saying, Ve bunlardan en güçsüz olan 400 tanesini almasını istedi. "My child, please take care of those cows." Oğlum lütfen bunlara iyi bak. And when you have some calves, you can bring them to the ashram. Eğer ineğiniz varsa aşrama getirebilirsiniz. And Satyakama accepted this service with his heart. Ve Satyakama da tüm kalbiyle bu hizmeti kabul etti. And Satyakama even said that Gurudeva will not return to the ashram till we will have 1,000 cows. Hatta Satyakama da dedi ki, And bir tane ineğimiz olmadan dönmeyeceğim. Satyakama prostrated before his guru, and he went to the forest with his cows. Ve Satyakama Guru'sunun önüne hürmetlerini sundu ve inekleriyle birlikte ormana gitti. He did not complain, "Why have you given me this sick cows, Gurudeva?" Yani neden bu hasta inekleri bana verdi ki Gurudev diye şikayet etmedi? "Why you are traumatizing me?" Neden beni travmatize ediyorsun? No, he, as we might say, play with those cards that you received. Zırmayla söylediği gibi elindeki kartlarla oynadı, elindeki kartlarla oynadı. So he went to the forest and he started to feed his cows with the best herbs that were available. Ve o da orada mevcut olan en güzel bitkilerle inekleri beslemeye başladı. He was bathing them, giving them the best water, Onları en güzel suyla besliyordu. and he was protecting them from the wild animals. Vahşi hayvanlardan koruyordu. And several years passed, Ve böylece birkaç yıl geçti. and gradually the cattle regained their health and began to multiply until they numbered 1,000. Ve bu şekilde inekler kendi sağlıklarını geri kazandılar ve hatta sayıları arttı ve 1000'e kadar ulaştı. And it's interesting that at that time Satyakama started to receive some inner realizations. Ve enteresan bir şekilde bu sırada Satyakama bazı içsel farkındalıklar yaşamaya başladı. And the demigods, they saw that this boy is a special, he's a special disciple of his Gurudev. Ve
yardımcısına yaptığı hizmetten dolayı. Because one who is serving the spiritual master, he satisfied not only Krishna but also all the demigods in the universe. Çünkü gurusunu memnun eden öğrenci sadece Krishna'yı değil, aynı zamanda evrendeki bütün yaratanları da memnun eder. Who knows this verse? Jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ. It's a very, very beautiful and important verse. It's a very beautiful. Bu çok, kim biliyor bu kıtayı? Bu çok güzel ve çok çok önemli bir kıta. And the verse is saying that one should know the acharyas, myself, and never disrespect him in any way. Bir kişi acharyayı ben olarak bilmelidir ve asla hiçbir şekilde ona saygısızlık etmemelidir. One should not envy him, Onu kıskanmamalıdır. thinking him an ordinary man, Onu sıradan bir insan olarak görmemelidir. because he is the representative of all the demigods. Çünkü o tüm yarı tanrıların temsilcisidir. Sarvadeva Mayor Guru, Sarvadeva, all the demigods are in his body. Bütün yarı tanrılar onun bedenindedir. So seeing Satyakama's face in devotion to his guru, the gods, demigods, they appeared before him in the form of some entities. Ve onun yüzündeki bu gurusunu olan adamları gördükleri için yarı tanrılar belli bir formda belirdiler. Vayu, Agni, Aditya and Prana appeared before him, but in a hidden form. Vayu, Agni, Aditya and Prana. Aditya Prana onun önünde belli bir formda belirdiler. In the form of a bull, Bir boğa, a swan, kuğu, a duck, ördek and a fire. ve ateş. And all of them offered to Satyakama just one class, one lecture. Ve her biri sadece bir ders verdi Satyakama'ya. 1 hour and 15 minutes. 1 saat 15 dakika. So he received just 4 lectures. Sadece 4 ders aldı. And because of those 4 lectures, he became fully self-realized. Ve sadece bu 4 ders sayesinde tamamen benlik idrakına vardı. He understood the knowledge of Brahman, which is all-pervading energy, the absolute truth. Mutlak gerçeğin her yerinden enerjisini Brahman seviyesindeki bütün bilgiye hakim oldu. And when Satyakama returned to his guru's ashram, there's 1,000 of cows wanting. Ve Satyakama'da 100 tane iniyle birlikte Gurusun aşramına döndüğünde We have 10 minutes more. Okay. So Haridrumata was happy not because only of those 1,000 cows. Tabii ki öğretmeni Haridrumata sadece 1000 tane inekten dolayı değil. Because he understood that he fulfilled my order, he took it seriously. Şunu anladı, evet benim talimatımı ciddiye aldığını gerçekleştirdi. But Haridrumata, he detected some special radiance around Satyakama. Ama Haridrumata onun yüzünün çevresinde özel bir ışık gördü. Satyakama became completely satisfied. Satyakama tamamen tatmin olmuş durumdaydı. He had a smiling face. Yüzünde bir gülümseme vardı. He was free from anxiety. Bütün endişelerden He controlled his senses. Duyularını kontrol ediyordu. And he had an inner sense of fulfillment. Ve içsel olarak bir tatminiyet duygusu yaşıyordu. And Haridrumata asked him, tell me, Satyakama, how you attained those qualities and that level of Brahman realization. Satyakama'ya sordu, bu Brahman'ın farkındalığına, bu niteliklere nasıl ulaştı? Who instructed you into knowledge? Kim sana bu bilgiyi verdi? Because I did not give you knowledge. Çünkü ben sana bilgi vermemiştim. But the signs that you are showing are obviously the signs of knowledge that you received from somebody. Tell me, who were they? Senin gösterdiğin bu bilim mutlaka biri tarafından bir bilgi aldığını gösteriyordu. And Satyakama replied without any hesitation. He was very, very truthful. Ve çok dürüst olduğu için de hiç tereddüt etmeden Satyakama açıklamaya başladı. And he said, Master, I have been instructed not by men but by the gods. O da dedi ki,
Ben dedi bir insan tarafından değil, yaratanlar And then tarafından. he said, but I'm not satisfied. Ama memnun olmadım. I want to receive the same knowledge, but this time from you. Ben çünkü aynı bilgiyi ama bu sefer sizden duymak istiyorum. So in other words, he wasn't proud. Now I receive knowledge from Shiksha gurus, from demigods. O yüzden şöyle kendimi gururlu hissetmiyor. Ben Şikşa Guru'dan yaratanlar. He wanted a confirmation from his own guru. O yüzden kendi gurusuna karşı itaatkardı. And this is the Vedic etiquette. Ve Vedik etiket bu şekilde. You receive some knowledge from a Shiksha guru. Siz Şikşa Guru'dan bilgi alabilirsiniz. You are obliged to go to your Diksha guru and confirm, Gurudev, Guru Maharaj, I received this instruction, this knowledge. This is true. How it should be applied? Are you approving it or not? Ben Guru Maharaj Gurudev, ben bu bilgiyi aldım Şikşa Guru'dan. Bu doğru mu? Doğruysa bunu nasıl uygulayabilirim? And if your Diksha Guru approves it, then it becomes realized knowledge, jnāna. Otherwise it again remains theoretical. Eğer sizin gurunuz bunu onaylarsa o zaman bilgi yani idrak edilmiş bilgi olur. Öteki türlü teorik olarak kalır. So when Haridramata, he heard these words full of sincerity and tender devotion to him, he was very, very pleased. Bu samimiyet dolu sözleri duyunca Haridramata bundan He repeated the same knowledge ona aynı bilgiyi verdi. that Satyakama received from the demigods, Yarı tanrılardan aldığı aynı bilgiyi verdi. without leaving any aspect of these teachings. Bu öğretimin hiçbir yönünü açık, eksik bırakmadı. And this time Satyakama became truly realized. Ve bu sefer Satyakama gerçekten farkındalığa başladı. So this way we should understand that when a disciple receives initiation and he is showing these three qualities, praṇipātena, paripraśnena and sevayā. Eğer bir adadan inisiyasyon olursa ve bu üç niteliği gösterirse yani praṇipātena, paripraśnena ve sevayā. And year after year he is maintaining this mood that I am surrendering, I am inquiring, and I am serving my Gurudev. Ve yıllar boyunca da bu modu koruyacak olursa yani ben duruma teslim oldum, ondan soru soruyorum, ona hizmet ediyorum. Satyakama received knowledge about Brahmana. Satyakama Brahman hakkında bilgi edinmiş. But in our case, we will receive these four types of knowledge. Ama biz bu dört çeşit bilgiyi alıyoruz. Swatattva, which means knowledge about true nature of the self as worshipper of the Lord. Svatattva, Rabb'in hizmetkarı olarak gerçek, benliğimizin gerçek doğasıyla ilgili bilgi. Paratattva means knowledge about the nature of the supreme truth, about Krishna. Paratattva yüce gerçekliğin, yüce insan Krishna olarak doğası hakkındaki bilgi. Sadhya sadhana tattva, which means knowledge about practice and the final goal. Sadhya sadhana tattvada pratik ve nihai amaçla ilgili bilgi. And virodhi tattva, knowledge about things that are inimical to attaining spiritual perfection. Ve virodhi tattvada spiritüel mükemmelliği elde etmeye karşı düşman olan şeylerle ilgili bilgi. Virodhi means enemy. Viroda düşman demektir. Or we use more often the word anarthas. Ya da biz daha sıklıkla anarta kelimesini So the kullanıyoruz. spiritual master will show you those anarthas, impurities, and will help you overcome them. Ve manevi öğretmenimiz bu anartaları size gösterir, onları nasıl aşacağınızı söyler. So on becoming conversant with these four aspects of spiritual knowledge, Bu spiritüel bilginin dört yönü hakkında bilgili olursanız, a disciple become free from obstacles. adanan bütün engellerden kurtulur. He fixes his mind on Krishna, on devotion to Krishna. Zihnini Krishna'da ve Krishna'ya adanmada sabitler. And at the end he attained divine love towards Krishna. Ve sonunda da Rab'be karşı nihai bir aşka kavuşur. And this is how the process is working. Sürecin işleme şekli budur. And because our time was limited, Because zamanımız we did not cover many aspects of this topic. bu konunun farklı yönlerine değinemeyeceğiz. But Nrsimha Krishna Prabhu told me that perhaps we'll come to Istanbul in a few months.
Birkaç ay içerisinde İstanbul'a geleceğiz. And he would like that we will go again through the same seminar. Ve o aynı seminere devam etmemizi istiyor. But this time we will have more time. Ve bu sefer daha fazla zaman var. And we will discuss more details Ve daha fazla detay tartışacağız. that will not be included this time in the seminar. Bu seminerde içeremediğim And şey. we'll leave also some quite enough space for your questions regarding these subjects. Ve aynı zamanda da sizin sorularınızı da yeterli zaman ayıracağız. And we'll discuss much more details regarding this. You received now like the sutras. Şimdi bu sanki sutralar almışsınız gibi oldu. But anyway, I thank you very much for your attention Ama dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. and for the opportunity to serve devotees in this way. Ve adamlara bu şekilde hizmet edilmesini için. I hope this presentation gave pleasure to your hearts Umarım bu sunum sizin kalbinize zevk vermiştir. and to the hearts of senior Vaishnavas and to our Gurudev Srila Shivam Sandhana. Ve senior başlamaları ve Gurudevimiz Srila Shivam Sandhana'ya. Thank you so much. Çok teşekkürler. All the best in your Guru Seva, Krishnadena Guru Seva. Bu sevada size en iyi diliyorum. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki, Shri Gaur Nithai ki, Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande. His Grace Radha Govinda Prabhu ki, Govinda ki. Jai. Thank you.